Hatırlarsanız bizim küreselci kontrolündeki medyamızda bir dönem şöyle haber başlıkları peş peşe çıkıyordu. ABD ve Avrupalı müttefikleri Ukrayna'ya Rusya'yı perişan edecek F-16'ları vermeye hazırlanıyorlar. Bunun anlamı şuydu: ABD ve NATO envanterden çıkaracağı yaşlı F-16'ları Ukrayna'ya satacak veya özel imtiyaz anlaşmaları karşılığında hibe edecek. Ukrayna'da bu uçaklarla Putin'i darmaduman edecekti. Yıllarca tasarım, kontrol ve uçuş sistemleri NATO sisteminden tamamen farklı Rus uçaklarıyla uçmaya alışkın Ukraynalılar birdenbire F-16'larla uçacak ve başarılı olacak dediler. Tamam, bu F-16'lar döneminin iyi uçaklarıydı ama artık gündemden düştüler. O yüzden Türkiye'de oldukça eskiyen savaş uçağı filosunu yenileyebilmek için Katar ve Umman'dan ikinci el araba gibi savaş uçağı alma telaşına düştü ama o başka bir videonun konusu. Bugün gündemimiz Ukrayna'nın F-16 trajedisi. Dostlar, gördüğünüz gibi yine özel bir içerikle karşınızdayım. Abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Yapan herkese sonsuz teşekkürler. Uzatmadan devam edelim. Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcında hava hakimiyetinin kaderi belirleyeceği düşünülüyordu. Rusya'nın Ukrayna'nın sınırlı hava gücünü hızla etkisiz hale getirip net bir hava koridoru kuracağına dair de yaygın bir beklenti vardı. Ancak artık hibrite dönüşen bu savaşın ilk günlerinden itibaren durum beklenenden çok daha farklı gelişti. Rusya hava sahasında tam bir hakimiyet sağlayamadı. Sonsuz NATO yardımları, yanlış planlama, stratejik hatalar ve lojistik sorunlarının yanı sıra Batı'nın sağladığı radar ve istihbarat desteği de Ukrayna'nın ilk dalga hava saldırılarını atlatmasına olanak tanıdı. Hava koridorunu kuramayan Rusya kara birliklerini de yeterince koruyamadı ve Kiev'i 72 saatte alma hayali suya düştü. Savaşın bugünkü aşamasında ABD Başkanı kafa gidik Trump'ın diplomatik girişimleriyle 2025'in son çeyreğinde bir barış masası ihtimali gene gündemde ama ben çok ihtimal vermiyorum. Devam edelim. Ancak esas dikkat çeken konu Ukrayna'ya teslim edilen F-16 savaş uçaklarının beklenenden çok daha kısa süre içerisinde sinek gibi düşmeye başlaması oldu. Bu durum uçaklar arızalı mıydı yoksa başka faktörler mi devreye girdi sorusunu elbette gündeme ve akıllara getiriyor. Ukrayna'ya batıdan sağlanan F-16'lar savaşın seyrini değiştirebilecek kadar kritik bir destek olarak görülüyordu ve öyle lanse edilmişti. Ancak uçakların cephedeki performansı beklentileri karşılamadı. İlk F-16 kaybı 23 Ağustos 2024'te yaşandı. Rusya'nın düzenlediği kamikaze insansız hava aracı ve seyir füzesi saldırılarını engellemeye çalışan bir F-16 pilotu yani Yarbay Oleksiy Mez hayatını kaybetti ve haber gündeme oldu. Ardından 25 Ağustos 2023'te bir eğitim uçuşunda yaşanan çarpışmada Ukrayna'nın sembol pilotlarından Andriy Plishko hayatını kaybetti. Ve 2025 yılına gelindiğinde de Nisan ayında bir F-16'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu söylendi. Mayıs ve Haziran aylarında ise 2 ayrı kaza daha yaşandı. Bu kayıplar F-16'ların neredeyse tamamının Rus kamikaze İHA'ları veya seyir füzelerini engellemeye çalışırken düştüğünü gösterdi. Peki modern bir savaş uçağı olan F-16'lar beklentileri neden karşılamadı ve neden bu kadar kısa sürede düştüler? Cevap tek bir nedene dayanmıyor. İnsansız hava araçları ve seyir füzeleri göründükleri kadar kolay hedefler değil. Maliyetleri çok ucuz ama zararları maksimum. Özellikle Rusya'nın İran'la işbirliği sonucu elde ettiği Şehit 136 temelli Geran 2 kamikaze İHA'ları saatte 185 km hızla seyredebiliyor ve 52 kilogramlık, bu aslında büyük bir kapasite, savaş başlığı taşıyor. Bu savaş başlığı bir hava savunma füzesi kadar etkili olabiliyor. F-16'lar bu tür hedefleri imha etmek için yeterli menzile ve silahlara sahip olsa da patlama anında ortaya çıkan enkaz parçaları veya motorun içine kaçabilecek yabancı maddeler uçak için ciddi bir tehdit oluşturuyor. F-16 gibi tek motorlu bir uçakta motorun hasar görmesi veya durması alçak irtifada uçan bir pilot için kurtarılması neredeyse imkansız bir senaryo anlamına geliyor.
Seyir füzeleri ise çok daha zorlu hedefler dostlar. Rusya'nın KH-555 gibi füzeleri 450 kilograma varan savaş başlıklarıyla saatte 830 kilometre hıza ulaşabiliyor ve alçak veya yüksek irtifadan hedeflerine yaklaşabiliyor. Üstelik bu füzeler kızılötesi güdümlü füzeleri şaşırtmak için flare adı verilen ateş topları da atıyor. Seyir füzelerinin infilak etmesi durumunda da ortaya çıkan büyük şok dalgası ve enkaz F-16 gibi uçaklar için yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Ayrıca bu hedefleri avlarken pilotların karşılaştığı bir diğer risk de havada çarpışma ihtimali. Özellikle gece operasyonlarında veya kötü hava koşullarında küçük boyutlu İHA'lar veya hızlı seyir füzeleriyle çarpışma riski çok ama çok artıyor. Ukrayna'nın F-16 kayıplarının arkasında uçakların teknik kapasitesinden ziyade pilot eğitimindeki eksiklikler ve dil bariyeri gibi çok önemli operasyonel zorluklar yatıyor. Girişte söylemiştim, Ukraynalı pilotlar Sovyet doktriniyle yetişmiş ve MiG-29'lar veya Sukhoi-27 gibi uçaklarca binlerce saat uçuş tecrübesine sahipti. Ancak F-16 yalnızca uçmayı değil, NATO standartlarında görev, planlama, yazılım ve kullanım ve taktik uygulama becerisi gerektiriyor. Normalde yıllar süren bu geçiş süreci savaşın acil ihtiyaçları nedeniyle Batı tarafından zorlanılarak birkaç aya sıkıştırıldı. Pilotlar yeterli uçuş saatlerini tamamlamadan cepheye sürüldüler, daha doğrusu sürülmek zorunda kaldılar. Ayrıca F-16'ların kokpit dili, bakım kılavuzları ve iletişim protokolleri İngilizce olduğundan dil yeterliliği de kritik bir sorun haline geldi. Dostlar, Ukrayna pilotları İngilizce bilmiyor. İletişim hataları veya prosedürlerin tam anlaşılamaması da kazalara zemin hazırlayan unsurlar arasında. Bakım ve lojistik zincirindeki aksaklıklar da F-16'ların operasyonel verimliliğini çok üst düzeyde etkilemiş durumda. F-16'ların yüksek güvenilirliği düzenli bakım ve yedek parça tedariğiyle sağlanabiliyor. Ancak Ukrayna'daki savaş koşulları bu süreci son derece zorlaştırıyor. Batılı ülkeler uçakları bağışlamış olsa da yedek parça ve uzman personel desteği sınırlı kaldı. Özellikle motor bakımı ve aviyonik sistemlerdeki arızalar hızlı bir şekilde giderilemedi. Ayrıca Ukrayna'daki hava sistemleri Rus füze saldırıları nedeniyle sürekli tehdit altında. Sonuçta bu büyük bir savaş. Bu da bakım faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesini çok büyük sekteye uğratıyor. Tek motorlu bir uçak olan F-16'da küçük bir bakım hatası veya motor hasarı bugüne kadar olduğu şekliyle uçağın kaybıyla sonuçlanabiliyor. Rusya'nın hava savunma kapasitesi de F-16'lar için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Rusya, Ukrayna topraklarında konuşlu S-300 ve S-400'ler gibi gelişmiş hava savunma sistemlerine de sahip. Ayrıca Su-35 gibi 4. nesil yeni savaş uçakları ve uzun menzilli R-37M füzeleriyle de devriye uçuşları yapıyor. Ukrayna'nın F-16'ları bu hava savunma ağlarını aşmaya çalışırken büyük risk altında kalıyor. Özellikle alçak irtifada seyreden uçaklar Rus hava savunma sistemleri ve savaş uçakları için çok kolay hedefler haline geliyor. Ukrayna F-16'ları daha çok savunma amaçlı kullanılıyor olsa da Rusya'nın hava savunma kabiliyetleri bu uçakların operasyonel ömrünü son derece kısaltıyor. Sonuç olarak Ukrayna'nın F-16 kayıpları gördüğünüz gibi tek bir nedene indirgenemeyecek kadar karmaşık ve kompleks bir yapıya sahip. Pilot eğitimindeki eksiklikler, dil bariyeri, bakım zorlukları, Rus hava savunma sistemleri ve uçakların üstlendiği riskli görev profili bir araya gelerek bu büyük kaosa yol açtı. Batılı uzmanlar Ukrayna'nın elindeki kıt kaynakları daha verimli kullanması gerektiğini vurguluyor. Ama nasıl yapacaklar onu söylemiyorlar. F-16'ların kamikaze İHA'ları avlamak gibi ikincil görevlerde kullanılması yerine daha stratejik hedeflere yönelik operasyonlarda değerlendirilmesi öneriliyor. Tabi uzaktan ancak önerirsiniz.
Ayrıca pilot eğitiminin genç ve İngilizceye hakim adaylarla da genişletilmesi, bakım personelinin eğitimine öncelik verilmesi ve yedek parça tedarik zincirinin iyileştirilmesi kayıpların azaltılmasına katkı sağlayabilir. Ukrayna'nın batı tarafından sürüklendiği bu F-16 serüveni modern savaşlarda teknolojik üstünlüğün tek başına yeterli olmadığını, eğitim, lojistik ve stratejinin de en az uçaklar kadar kritik seviyede olduğunu gösteriyor. Gelecek dönemde Ukrayna ve batılı müttefiklerinin de bu sorunlara nasıl çözüm bulacağı bu savaşın seyri açısından eğer devam ederse çok belirleyici olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.